Merhaba güzel dostlarım. Hepimizin işine yarayacağını düşündüğüm 5 kendin yap D projesini sizlerle paylaştığım bu videoyu umarım keyifle izlersiniz. 1. Beyaz rölyef pastayı evde kendimiz nasıl yapabiliriz? Öncelikle belirtmeliyim ki bu pastaları yapacak olduğunuz projelerde her defasında size yetecek kadar taze hazırlamanızı tavsiye ederim. Kullandığım malzemeler nişasta, beyaz renk boya ve tutkal. Malzeme içeriğimizde tutkal olduğu için boya olarak istediğimiz herhangi bir akrilik boyayı kullanabiliriz. Ama içeriğinde tutkal olan bir boya kullanıyorsak eğer, o zaman bu malzeme listemize tutkal eklemeden direkt boya ve nişastayla rölyef pastamızı yapabiliriz. Tabağımda şu anda çok az beyaz tutkal ve beyaz boya var. 2 tatlı kaşığı da nişasta ekleyip iyice karıştırıyorum. Bir dipnot daha eklemek istiyorum. Ben malzemeleri kullanırken göz kararı ekliyorum. O nedenle şu anda size ölçü veremiyorum maalesef. Karıştırırken baktım ki katı oldu. Biraz daha boya ekliyorum. Rölyef pastayı yaparken bizim için önemli olan krema kıvamında olmalı. Yani ne katı ne de çok cıvık olmalı ki sürerken ne zorlanalım ne de taşma olsun. Rölyef pastamızı hazırladıktan sonra istediğimiz şekilde, örneğin budak yapmak için veya stencil'la kabartmalı desen yapmak için kullanabiliriz. Ben de bu videoda yaptığım pastayı sizlere göstermek için stencil'la kabartmalı desen yaptım. Spatula olarak da gördüğünüz üzere sir ağda spatulası kullandım. Tam kuruma süresi 24 saat, yani 24 saat sonra zımparalanabilir veya boyanabilir duruma geliyor.
renkli rölyef pasta yapılışı. Aslında biraz önceki beyaz rölyef pasta gibi bunun da yapılışı. Yine aynı malzemeleri kullanıyorum. Tek farkı ise burada boya olarak beyaz değil de istediğim bir rengi kullanarak, mesela ben burada mavi renk kullandım. Bu şekilde farklı renk boyalarla kendi renkli rölyef pastamızı yapabiliriz. Özellikle stencil'la kabartmalı desen yapılışlarında beyaz dışında farklı renk pasta kullanmak isteyenler bunu deneyebilirler. Simli rölyef pasta, ışıltıyı sevenlere. Malzemelerimiz şeffaf tutkal ve istediğimiz renk toz sim. Bu toz simlerin biliyorsunuz ki gold, gümüş, kırmızı, yeşil, beyaz gibi birçok rengi var. Hangi rengini kullanmak istediğiniz size kalmış. Ben evde gümüş rengi olduğu için onu kullandım. Şeffaf tutkal ve simi karıştırıp sürülebilir bir kıvam elde ediyoruz. Daha sonra istediğimiz bir projede kullanıyoruz. Dört, boncuk boya yapılışı. Gördüğünüz şişenin yarısına kadar boya koydum. 1 tatlı kaşığı tutkal ekledim. 1 yemek kaşığı da nişasta ekledim.
İyice çalkaladım. Küçük bir deneme yaptım. Biraz sulu bir kıvam olmuştu. O nedenle bir tatlı kaşığı kadar daha nişasta ekleyip iyice çalkaladım. Ve boyutlu boncuk boyam artık hazırdı. Bunu da yine istediğimiz projelerde kullanabiliriz. Kanalımdaki 3 kendin yap fikri değil, videomda paylaştığım kavanozdan yaptığım vazo çok beğenildi. Orada derz boyası kullanmıştım. Eğer ki o videomdaki gibi vazo yapmak isteyen varsa derz boyasına alternatif olarak bunu da kullanabilirsiniz. Beş, eskitme kremi. Bunu yapmıyoruz. Sadece eskitme kremine alternatif olarak kullanabileceğimiz ve birçoğumuzun evinde olan bir ürünü sizlerle paylaşmak istedim. Ayakkabı boyası. Evet, ayakkabı boyasının da siyah, kahve, bordo gibi renkleri mevcut. Eskitme ya da masif tekniklerinde eskitme kremi veya wax gibi kullanabiliriz. Ben yine evde siyah renk ayakkabı boyası olduğu için onu kullanarak birkaç uygulamayı, oyma aplikte boyayı kendi süngeriyle sürüp daha sonra da ıslak mendille silerek daha önceden budaklı olan tahtayı yine ayakkabı boyasının kendi süngerine çok az boya alıp eskitmeler yaparak ve dokulu dokusuz budak yapılışı videomdaki gibi istediğimiz yere sürüp daha sonra da ıslak mendil veya süngerle silerek kırçıl eskitme yapılışını sizlere göstermek istedim.
Mobilya dönüşümlerinde genelde rölyef pasta çeşitlerini çokça kullanırız. Bu malzemelerin evde yapılabilir şekillerini sizlerle paylaştım. Nasıl ve nerede kullanacağınız tamamen sizin hayal gücünüze kalmış. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Videonun içeriğini beğendiyseniz kanalıma abone olup bildirimleri açmayı ve bana destek olmak için de videolarımı beğenip yorum yaparsanız çok mutlu olurum. En kısa sürede yeni videoda görüşmek dileğiyle. Aşk ile kalın.